Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Makrome ipten büzgülü çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. Yapımı çok kolay. İpimizin dokusundan dolayı da kalıp gibi çok hoş oldu. Sadece trabzan ve kaydırma işlemi yaparak çantamızı bitiriyoruz. Çantamın içini açıyorum. İçinin genişliği ihtiyacımızı giderecek büyüklükte. Büzgüleri için 2 tane tahta boncuk kullandım. Şu şekilde tutup elimizde çektiğimizde büzgü halini alıyor. Yapımına başlayalım. Çantamız için kullanacağım ipim gri renkte Diva pamuk makrome. 230-270 gram arasında %100 koton, 155 metre. İpimin kalınlığı, ipimi aldım, 4 numaralı tığla başlıyorum. Çantamızın kenarını dikmek için başlamadan önce 180 santim uzunluğunda ip bırakıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 1 2 3 100 adet zincir çekelim. 100 adet zincir çektim. Zincirin ölçümünü veriyorum. 64 santim. Başlarken uzun bir ip bırakmıştık. Şöyle sarıyorum. Zincirimi aldım. Elimle tutuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi ters çeviriyorum. Tığıma alıyorum. Zincirin şu arka tarafındaki ilmeğin içine batırıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmek var. Üçünü birden çekiyorum. Yarım trabzan yaptım. Burada ilk ilmeğime işaretle belirliyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki zincirin arka tarafındaki ilmeğin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. Üçünü birden çekip yarım trabzan yapıyorum. Çakma trabzan da deniliyor. Tığıma alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. 9 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tam ilmek belirleyicimle ilk trabzanın tepe noktasına işaretimle belirledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirin içerisine
batırıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Trabzan yapıyorum. Trabzan yaparak 10 tane zincir kalana kadar yapalım. 10 tane zincir bıraktım. Başlangıçta 9 trabzan yapıp bir boşluk bırakmıştık. Çantamızı yanlamasına doğru bir bütün olarak örüyoruz. Uzunlamasına kullanıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirin içerisine batırıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. 9 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve son zincirin içerisine de batırıyorum. 9 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada 9. trabzanda en son trabzana ilmek belirleyicimle belirliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Çevirirken hep aynı yöne çeviriyoruz. Burada son ve ilk trabzanımıza dikkat edelim. Püf noktası burası. Fazla yaparsak çantamızın ağzı yukarıya doğru, eksik yaparsak da aşağıya doğru olur, düz olmaz. Dikkat edeceğimiz en önemli noktası. Şimdi bir zincir çektim. Bu noktaya batırıyoruz. Yanına batırıyoruz. İşaretimi çıkartıyorum. Tığıma dolamıyorum burada. Şöyle düz çeviriyorum. İlk trabzanın tepe noktasında tek kanadını alıyorum. Kaydırıyorum. İlk noktaya, kaydırdığım noktaya işaretimle belirliyorum. Yanındaki trabzanın tepe noktasında tek kanadını alıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Yanındaki trabzanın tek kanadını alıyorum. Kaydırıyorum. Şimdi zincire geldik. Bir zincir boşluğuna, zincirin içerisine de batırıyoruz. Tek tarafını alıyoruz, kaydırıyoruz. Sıramızın sonuna gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Bir zincir boşluğu yapıp
9 trabzan yapmıştık. Sıramızın sonunda da. Zincir boşluğuna tek tarafına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Son trabzanımızın tepe noktasına ilmek belirleyici ile belirlemiştim. Çıkartıyorum. Tek tarafına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. İlmeğimizi kaydırmamak için işaretimle belirliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum aynı yöne. İlmek şu bizim zincir çektiğimiz ilmeğimiz. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tığıma dolamıyorum. İkinci sırasında da yine aynı şekilde tek tarafına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. İlk ilmeğimiz. Kaydırma yaptım. İlmeğin tek tarafını alıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Zincir boşluğuna geldim. Yine aynı şekilde kaydırma yaparak sıramızın sonuna kadar geliyoruz. İkinci sıramızda da kaydırma yaparak sıramızın sonuna geldik. Tek tarafını alıyorum, kaydırıyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Tek tarafına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Bu bizim zincir çektiğimiz nokta. Üçüncü sırada da aynı şekilde ilk ilmeğimin tek tarafına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Tek tarafına batırıyorum, kaydırıyorum. Sıramızın sonuna kadar kaydırma işlemi yaparak ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Tek tarafına batırıyorum, ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Son ilmeğimde de işaretimi çıkartıyorum. Tek tarafına batırıyorum.
İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Şimdi üst sıra kaydırma işlemi yaptık. Tığıma doluyorum. İlk ilmeğin zincir çektiğimiz ilmek değil. İlk ilmeğin şöyle işaretimle belirliyorum. Tığıma doluyorum. Tek tarafına batırıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. Yarım trabzan yaptım. Tığıma doluyorum. Tek tarafına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir zincir boşluğu yapmıştık. Trabzan olan yerinde bir zincir çekiyorum. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincirin yani kaydırma yaptığımız noktaya tığıma doluyorum. Tek tarafına batırıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tekrarını yapıyoruz artık. Trabzan yaparak sıramızın sonuna geliyoruz. Trabzanla başladık. Üst sıra kaydırma işlemi yaptık. Şu görünümü elde ediyoruz. Sonrasında da trabzan yapıp tekrar kaydırma yaparak istediğimiz genişliğe gelene kadar ilerliyoruz. 9 trabzan bir zincir çektik. Sıramızın sonunda da yine bir zincir boşluğunda bir zincir boşluğu bırakıp 9 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde tekrarını yaparak istediğimiz genişliğe gelene kadar ilerleyelim. İstediğim genişliğe gelene kadar ilerledim. Trabzanla başladık. Trabzanla bitiriyorum. Son trabzanımı yapıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Bir zincir çektim. 180 santim uzunluğunda ipimi kesiyorum. Trabzanlarda delikler yapmıştık. Trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra trabzan yaptım. Daha geniş de yapabiliriz. Çantamızı bu şekilde kullanıyoruz. Ölçümünü veriyorum. Uzunluğu 56 santim. Genişliği 24 santim. Çantamızın kenarlarını birleştirmeden önce askılarını yapıyoruz. Bir tane yaptım, hazırladım. Burada askı boyutunu kendimize göre ayarlıyoruz.
Ben bunun için ipimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 57 adet zincir çekiyorum. Zincirimizi çekelim. 57 adet zincir çektim. Bir tane fazladan çekiyorum. Zincirimi çeviriyorum. Tığıma doluyorum. İlk zincire batmıyorum. İkinci zincirin ters tarafından alıyorum. İpimi çekiyorum. Üçünü birden çekip yarım trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Zincirin ters tarafından batırıp yarım trabzan yapıyorum. Sıramızın sonuna kadar yarım trabzan yaparak gelelim. Tığıma doluyorum. Son zincirin içerisine batırıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi dikmek için biraz pay bırakıyorum. Kısa kalan ipimizi de askımızın ters tarafından gizliyoruz. Askımızın bir tarafında ip bıraktık. Öbür tarafında da oval olan yerin tam şu kenar kısmından tığımı içerisinden geçiriyorum. İpimi aldım. Bir zincir çekiyorum. Pay bırakmak için ipimi uzun bıraktım. Sağlamlaştırdık. Buradan da ipimizi gizliyoruz. Devam ediyoruz. 2 askımızı da tamamladık. Çantamı aldım. 1 2 3 4. Dördüncü trabzanın olduğu noktaya işaretimle belirledim. Bu taraftan da 1 2 3 4. İlmek belirleyicimi takıyorum. Öbür yüzeyini çeviriyorum. 1 2 3 4. Çantamızın düz tarafı. Askımı alıyorum, iç tarafından düz tarafı dışarıya bakacak. İşaretlediğim noktadan tam üstüne getiriyorum askımızı. Yani şu trabzanın olduğu yere gelecek. Buradan da sayıyorum. 1 2 3 4 5.
5 tanesini dikiyorum. Tam onun karşısına gelecek şekilde de 1, 2, 3, 4, 5. 5. nokta. Tam karşılaştırıyorum. Burada ipimi iğneden geçirdim. Tam onun karşısında gelecek şekilde bir tane ilmeği alıyorum. Askıdan da 2 tane ilmeği alıyorum. İpimi çekiyorum. İkinci sırada bir tane alıyorum. Askıdan 2 tane ilmeği alıyorum. İpimi çekiyorum. Üç, 4, 5. 5. ilmeğimi aldım. Bakın tam trabzanın olduğu nokta. Burada işaretimi çıkartıyorum. Tam çantamızın ağzına gelecek şekilde şöyle dışarıya iğnemi çıkartıyorum. Tam ortasından, askımızın da tam ortasından gelecek şekilde iğnemi geçiriyorum. Tam ağız kısmında sağlamlaştırıyoruz. Buradan da bir kez daha çıkarttım. İç kısma aldım. Şimdi burada da 2 ilmeğimi alıyorum. Buradan da bir ilmeğimi alıyorum çantadan. İki ilmeği alıyorum. Tam onun karşısına gelecek şekilde ilmeğin bir ilmeğini alıyorum. İpimi çekiyorum. Dördüncü ilmek. Beşinci ilmekte de ikisini alıyorum. Tam onun karşısına gelecek ilmekten iğnemi geçiriyorum. Şimdi tam uç kısmında 2 ilmek var, şöyle alıyorum. Şöyle kenarından önce çıkartayım. Şuraya sabitliyorum. Şu aradan iğnemi geçiriyorum. Uç kısmında bağlıyorum. Şimdi şu tarafa
Bu kenardan da buradan da ipimizi gizliyoruz. Şimdi aynı işlemi bu tarafta da yapıyoruz. Tam işaretimizin olduğu noktanın üzerine getiriyorum. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tam denk gelecek şekilde iğnemizi içerisinden geçiriyoruz. 2 tane ilmeğimi alıyorum. Tam onun karşısına gelecek şekilde bu şekilde dikiyoruz. Çantamızın öbür askısında tamamlayıp gelelim. Çantamızın askısını yaptık. Çok hoş oldu. Kenarlarını birleştireceğiz. Etiket yapmak istersek kenarlarını birleştirmeden dikebiliriz. Etiket de çok hoş oluyor. Şimdi kenarını birleştireceğiz. Çantamızın düz tarafından yapıyoruz. Dikmek için ipimizi bırakmıştık. Burada iki tarafını almıyoruz. Tek tarafını alıyoruz. Karşılıklı getirdim. Tek tarafından tığımı geçiriyorum. Burada da ilk trabzanın, bakın ilk trabzanın tepe noktasından tek kanadını alıyorum. İpimi çekiyorum. Yanındaki ilmeğin tek kanadını alıyorum. Öbür taraftan da içe bakan tarafından tek tarafını alıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Yanındaki ilmeğin tek kanadını alıyorum. Tam onun karşısına denk gelecek şekilde tek kanadını alıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Yanındaki ilmeğin tekini alıyorum. Tam onun karşısına gelecek şekilde ilmeğin tekini alıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Çantamızın sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Görünümü çantamızı yaparken aynı şekli alıyor. İlmeğimin de ikisini birden alıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Burada ipimi ilmeğin içerisinden çıkartıyorum. İğnemi aldım. İpimi içerisinden geçiriyorum. Bakın şurada V şeklinde ilmeğimiz var, örgümüz. Tam onun içerisinden iğnemi geçiriyorum. İpimi kenara alıyorum şöyle. Tam şuradaki
örgümüzün içerisinden çantamızın iç kısmına alıyorum. Çantamızın iç kısmını çevirerek ipimizi sağlam bir şekilde gizleyelim. Çantamızın öbür tarafında aynı şekilde dikiyoruz. Çantamızın büzgüsünü yapacağız. Büzgüleri için 2 tane zincir hazırladım. 100 adet zincir çekiyoruz. 2 tane de tahta boncuğumuz. Zincirimin birini alıyorum. Ucunda ip bıraktım. İğneden geçiriyorum. Başlangıçtaki ilk delikten altından üstünden çıkarak zincirimizi içerisinden geçiriyoruz. İçeriye veriyorum, dışarıya çıkartıyorum. Çantamızın öbür yüzeyini çeviriyorum. Öbür zincirimi alıyorum. İğneden geçiriyorum. Zincirlerimizin ucu bu taraftaydı. Şimdi bu tarafa alıyorum. Bu taraftan başlıyorum.
Etrafını dolanalım. Zincirlerimizi deliklerden geçirdik. İki ucu bu tarafta, iki ucu da bu tarafta. Zincirlerimizi de eşitliyoruz. Tam eşit geliyor. İplerin ucundan boncuğumu geçiriyorum. Bakın zincirim eşit. Burada ipleri de tutarak şöyle bir düğüm atıyorum. İpleri çekiyorum. Düğümümüzü daha sıklaştıralım. Makasla da iplerin ucundan biraz pay bırakıyorum. Bunu da elimle şöyle ipleri açıyorum. Öbür tarafı da aynı şekilde yapalım. Çantamız bitti. Ölçümünü veriyorum. Genişliği 25 santim. Gövde uzunluğu 28 santim. Askıdan bütün uzunluğu 42 santim. Bu ölçülerde yaptığımızda 2 yumak ip kullandım. Kalan ipim. Çantamızın içi ihtiyaçlarımızı giderecek büyüklükte çantamız. Umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Hoşça kalın.